John Bokenkamp ve Richard de Ovidio imzalı Apple TV Plus'taki yeni drama The Last Frontier, ilk bakışta iddialı. Alaska kırsalında geçen dizide 52 federal mahkumu taşıyan bir uçak vahşi doğada düşer ve bu olay sert bir ABD Maraşali ve ailesinin hayatını altüst eder. Casusluk temalı, bir tür kanun ve düzen gerilim filmi olan bu yapım, türün hayranlarını muhtemelen tatmin edecek, ancak yeni bir şeyler arayanları ise pek memnun etmeyecek. The Last Frontier, izleyicilere daha önce görmedikleri hiçbir şey sunmuyor. Oyuncu kadrosu ve ekip, zorlu ve kışlı Kuzey Kanada coğrafyasında çekimler yaparak bu dizi için çok sıkıntı çekti. Uzun günler ve soğuk geceler buna değer. Çünkü mekanlar muhteşem ve The Last Frontier'ın hikayeyi işlemek için dayandığı izolasyon duygusunu oluşturmaya yardımcı oluyor. Dizi, sınırlı kaynaklara sahip, hava koşullarından etkilenen ücra bir yerde geçmeseydi, bir federal ajan denizi sorunları bir günde çözebilirdi. Dizi ayrıca gösteriden de uzak değil. Ancak bu sahneler bile neredeyse daha bilindik aksiyon filmlerine saygı duruşu niteliğinde. Uçak kazası Conair çağrıştırıyor ve bir tur aracının olduğu sahne, ünlü Jurassic Park Kayıp Dünya dublörlüğünü hatırlatıyor. Dizinin başlarında Jason Clarke'ın canlandırdığı ABD Maraşali Frank Remnick, The Fugitive'deki Tommy Lee Jones'un konuşmasını neredeyse birebir yapıyor. Tehlikeli bir mekanda geçen doruk noktası niteliğindeki bir dövüş sahnesi de aynı derecede tanıdık. Bu duyarlılık, aksiyon sahnelerinden karakterlere taşınıyor. Davranışları, geçmişleri ve motivasyonları bir gizem gibi sunuluyor. Ancak aksiyon gerilim türünün hayranları arketiplerini neredeyse anında fark edecekler. Hatta bazen klişelerle konuşuyorlar, ancak bu illaki bir dezavantaj değil. The Last Frontier'ın en büyük engeli öngörülebilir bir gösteri ve inanılması zor bir önerme. Bir türün hayranları hikayelerinde ikonik anlar ve tanıdık ritimler ararlar. Çünkü bu eğlencenin bir parçasıdır. Countdown gibi bazı diziler bu beklentileri tatmin edici bir şekilde altüst ederken, The Last Frontier gibi diziler onlara yaslanır. İzleyicilerin diziye inanmasının önündeki en büyük engel iki premier bölümünden ilkidir. Tetikleyici olay olarak hizmet eden ve diziyi açan uçak kazası etkileyici bir görsel efekt gösterisidir. Yine de İnanmazlığın askıya alınmasını içerir ve bu sadece pilotların uçağı Sully'nin Hudson'a inişi gibi donmuş tundraya indirmesi nedeniyle değildir. Gardiyanlar ve mahkumlar, hatta koltuklara bağlanmış olanlar bile gövdedeki açık bir delikten uçarken merkezi kötü adam gardiyanlarla zahmetsizce savaşır ve gözleri bağlı bir şekilde kokpite doğru hareket eder. Frank ve diğer ABD mareşalleri enkazı incelemek için helikoptere bindiklerinde, oraya vardıklarında olanlar son sınırdaki gerçekten şaşırtıcı nadir anlardan biridir. Ne yazık ki bu zekice bir ters köşeden değil, karakterlerin eylemlerinin pek mantıklı olmamasından kaynaklanıyor. Bu dizide polisler iyi, suçlular kötü. Suçlular neredeyse hiç insan gibi davranamıyor. Karakterler hayatta kalan mahkumlardan birine rastladıklarında vahşi hayvanlar gibi saldırıyorlar. Bu arada Frank ve tüm komşuları onurlu, toprak sahibi insanlarken, Hayley Bennett'ın canlandırdığı Sidney Schofield gibi şehirliler bir türlü anlamıyor. The Last Frontier, takdire şayan bir şekilde kaçakları yakalamaktan çok daha fazlasını konu ediniyor. Kanun ve düzen dramalarında tipik olduğu gibi, yeminlerini tutmak için kuralları çiğneyen memurlar da var. Bazı Washington DC politikacıları dışında, devletin ajanları kaya gibi sağlam bir ahlaki pusulaya sahip. Mahkumlar baştan aşağı kötü adamlar. Bu da kahramanların onlara uyguladığı her türlü şiddeti hak ettikleri anlamına geliyor. The Last Frontier'ın bu klişeleri kırsal Alaska'ya özgü bir bakış açısıyla altüst etmesini uman izleyiciler dizide bunu bulamayacak. Ancak iyilik ve kötülük sembollerinin sorgulanmasını istemeyen izleyiciler bu yolculuğun kesinlikle tadını çıkaracak. İzleyiciler, The Last Frontier'ın karakterlerini daha önce sayısız kez gördü. Her aksiyon gerilim filminin kalbinde bir gizem vardır, ancak bunun karakterler tarafından bilinmemesi yeterlidir. Frank ve Sidney, sayısız başka hikayede de görülen, tahmin edilebilir bir dinamik taşır. Ana kötü adam, bıyık büken biri değil, yöntemleri olmasa asil bir amaca hizmet edebilecek biri. Alfred Woodard'ın canlandırdığı Bradford veya Dahas Goldtooth'un canlandırdığı Hutch gibi karakterler, tam da bilgili izleyenlerin düşündüğü gibi karakterlerdir. Aslında The Last Frontier, Lost veya diğer gizem ağırlıklı diziler gibi sırlarını saklamıyor, bu da hikayenin akışını sağlıyor. Oyuncu kadrosu yetenekli ve tanıdık yüzlerle dolu. Dominic Cooper, Clifton Collins Jr., Rusty Schwimmer, Gray Powell, Johnny Knoxville ve diğerleri karakterleriyle harika bir iş çıkarıyor. Tanınmayan oyuncular bile harika bir iş çıkarıyor.
10 yaşındaki Luca Thunberg, sert ve haşin bir karakterin aynı zamanda çocuklarla iyi anlaştığını kanıtladığı bir sahnede yaşına göre inanılmaz bir performans sergiliyor. Karakterler biraz sıkıntı çekiyorsa bu canlandırmalarından değil, oyunculara verilen işlerden kaynaklanıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse dizi şaşırtıcı olaylardan veya ahlaki açıdan uzlaşmacı görünen durumlardan tamamen yoksun değil. Belirli bir karakterin sırrının ana hatları ortaya çıkarken tüm bu parçaların nasıl bir araya geldiğinin detayları yine de eğlenceli. Seyirci poz verme veya entrika anlarına aldanmasa bile diğer karakterler aldanıyor. Yine gizemin onlar için bilinmez olması yeterli. Tanıdık hikaye anları gibi karakterlerin tam da izleyicilerin düşündüğü veya umduğu türden kişiler olması rahatlatıcı olabilir. The Last Frontier'ın söyleyecek yeni bir şeyi yok ve bu mesele gibi görünüyor. Hikaye anlatıcıları, beklentileri zorlamaya çalıştıklarında hayranlarını heyecanlandırmak yerine hayal kırıklığına uğratma riskini alırlar. Son sınır, bazıları utanç verici olanlar da dahil olmak üzere aksiyon klişelerine yaslanır ancak oyuncu kadrosu bu anları satar ve bunlar dizideki karakterlere özgün hissettirir. Dizi, düzen ile kaosun çok geleneksel bir tasvirini ve ahlakın daha büyük iyilik uğruna ne kadar eğilebileceğini sunar. Hikaye anlatıcıları yeni veya farklı bir şey söylemeye çalışmış ve başarısız olmuş gibi değil. Bunun yerine dizinin küçük, kırsal bir Alaska şehrinde geçmesine kadar olan tüm amacı, daha önce söylenenleri doğrulamak gibi görünüyor. Bu, özellikle izleyiciler anlatım mantığını çok derinlemesine sorgulamazlarsa, eğlenceli olamayacağı anlamına gelmez. Kahraman karakterler, şüpheli görünen şeyler yapsalar bile iyi insanlardır. Tıpkı Gizem'de olduğu gibi, izleyicinin seçimleri yüzünden huzursuz veya işkence hissetmesi değil, karakterlerin huzursuz olması beklenir. Antagonist karakterler de benzer şekilde kötü insanlardır ve neden yaptıklarının bir önemi yoktur. Bu ahlaki ikilik, casusluğun dizinin genel hikayesine dahil edilmesiyle sarsılır. Entrika ve aksiyonun çoğu, bu karakterlerin işgal ettiği ahlaki açıdan gri alandan kaynaklanır. Yine de, sezon bittiğinde, izleyiciler kimin neyi ve neden yaptığını daha erken olmasa bile anlayacaklardır. Son sınır, karakterlerinin hikayeyi yönlendirmesine izin verir, bu da motivasyonlarının eylemlerinden daha önemli olduğu anlamına gelir. Yani dizinin onları götürdüğü yere gitmek isteyen izleyiciler, muhtemelen bu süreçte keyif alacaklardır. Yeni bir unsur veya bu geleneksel ahlak ve düzen anlayışının gerçekten de daha büyük bir amaca hizmet edip etmediğini incelemek isteyenlerse, çabucak hayal kırıklığına uğrayacaktır. Kişinin bu konudaki hissiyatı, karakterleri sevip sevmeyeceğini belirleyecektir. İronik bir şekilde, oyuncuların rollerini ne kadar gerçekçi bir şekilde oynadıkları, dünya görüşlerine uymayan izleyiciler için onları sevimsiz kılabilir. Yine de The Last Frontier bu mantığı takip ediyor. İzleyiciler karakterleri veya seçimlerini sevmese bile dizideki her şey mantıklı. The Last Frontier, 10 Ekim 2025'te 2 bölümle yayınlanmaya başlayacak ve her cuma Apple TV+'da yeni bölümler yayınlanacak.